Tel Aviv'in merkezi noktalarına asılan bir afiş, Orta Doğu siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Amerikan Başkanı Trump'tan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, Suudi Veliaht Prensi'nden Filistin ve Suriye liderlerine kadar bir dizi siyasi figürün yan yana yer aldığı bu sıradışı pankart, İbrahim Anlaşmaları. Şimdi yeni Orta Doğu zamanı sloganı taşıyor. Afişte İsrail'le normalleşme anlaşması imzalayan ülkelerin liderlerinin yer alması bir noktaya kadar anlaşılır bulunsa da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara gibi liderlerin de bu vizyonun parçası gibi gösterilmesi tuhaf karşılandı. Reklam sıradan bir afişten fazlasıydı. Arkasında İsrail merkezli Bölgesel Güvenlik Koalisyonu adlı güvenlik, diplomasi ve iş dünyasının önde gelen 100'den fazla İsrailli ismi tarafından desteklenen güçlü bir lobi grubu vardı. Mesaj açık. İran'a karşı yürütülen askeri hamleler şimdi diplomatik kazanımlara dönüştürülmeli ve bu yolda tüm bölge istemese bile bu vizyona dahil edilmeli. Filistin, Lübnan ve Suriye gibi normalleşmeye yanaşmayan aktörlerin dahi bu yeni Orta Doğu kurgusuna dahil edilmesi, özellikle Arap kamuoyunda ve Suriye'de büyük tepki çekti. Ancak zaten tam da bu tepki afişin gerçek amacına hizmet ediyordu. Konuşulsun, tartışılsın, fark edilsin ve yeni Orta Doğu vizyonu zihinlerde yer etmeye başlasın. Tam da bu afişin asıldığı sırada Trump'ın danışmanı Witkoff enteresan bir açıklama yaptı. Witkoff, yakın zamanda İbrahim Anlaşmalarına taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacağız dedi. Afişin asılması ve Witkoff'un açıklamaları arasında elbette bir bağlantıdan söz etmek mümkün. Afiş görsel propaganda aracıyken Witkoff'un açıklamaları bu mesajı resmi diplomatik bir zemine taşıyan sözlü bir ön habercilik gibi. İkisinin de amacı ortak. İsrail kamuoyunu ve Körfez ülkelerini yeniden ortak çıkarlar etrafında konsolide etmek ve Trump'ın 2020'de başlattığı yeni Orta Doğu vizyonunu yeniden canlandırmak. Aynı zamanda Suudi Arabistan, İsrail normalleşmesinin önünü açacak bir ön ısınma süreci başlatarak İbrahim Anlaşmalarını sadece diplomatik metin olmaktan çıkarıp bir ittifak kültüne dönüştürmek. Washington'da farklı siyasi partilere mensup milletvekilleri ve dış politika uzmanlarının hemfikir olduğu bir unsur var. O da şu: İsrail'in daha fazla Arap ülkesiyle diplomatik ilişki kurması, Amerika'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çıkarları için oldukça önemli. Amerika'daki hükümetler de Arap ortaklarıyla İsrail arasındaki ilişkileri resmi ya da gayri resmi geliştirmeyi bir dış politika hedefi olarak gördü. Nitekim 1979 yılında Mısır'ın, 1994 yılında ise Ürdün'ün İsrail'le yaptığı barış anlaşmaları Amerika'nın arabuluculuğuyla gerçekleşti. Ve o dönemin Amerikan başkanları Carter'la Clinton için önemli başarılar olarak nitelendirildi. Günümüzde de Trump, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki bu ivmeden faydalanmak istiyor. Körfez monarşileri ve İsrail resmen düşman olsalar da Soğuk Savaş döneminde Amerikan yanlısı ve komünizm karşıtı bir tutum benimsediler. Körfez ülkeleri İsrail'den çok Arap milliyetçiliği ve İran'daki 1979 devrimi gibi tehditlere odaklandı. Bu ortak tehdit algısı İsrail ile Körfez ülkeleri arasında gayri resmi işbirliklerinin oluşmasına zemin hazırladı. Washington Yakın Doğu Enstitüsü'nden Körfez uzmanı Simon Anderson, yıllar önce başlayan bu normalleşme adımları ile ilgili şunları yazdı. Görünüşe göre Washington her iki tarafa da dostça davranıyorsa en azından ara sıra birbirleriyle konuşmaları gerektiği mantığıyla Amerika'nın iki tarafa da diplomatik temasları teşvik ettiğini düşünüyorum. 1990'larda bazı Körfez ülkeleri İsrail'le diyaloğa daha açık hale geldi. Bu değişim Körfez İşbirliği Teşkilatı ülkelerinde daha genç ve reformcu kraliyet üyelerinin güç kazanmasıyla başladı. 1994'te İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin Umman'ı ziyaret etti. Ardından Şimon Peres de Sultan Kabus'la görüştü. 1996'da İsrail, Umman ve Katar'da ticaret ofisleri açtı. Umman'da Tel Aviv'de benzer bir ofis kurdu. 2000'lerin başında yaşanan ikinci İntifada ve Gazze Savaşı nedeniyle bu ofisler kapatıldı. 2002'de Beyrut'taki Arap Ligi zirvesinde Suudi Arabistan öncülüğünde Arap Barış girişimi sunuldu. Bu girişime göre İsrail 1967 sınırlarına çekilirse ve Doğu Kudüs başkentli bir Filistin devleti kurulmasına izin verirse Arap ülkeleri İsrail'i tanıyacaktı.
Bu girişimden 2 yıl sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucu lideri ve ilk emiri Şeyh Zayed bin Sultan El Nahyan vefat etti. Şeyh Zayed dış politikada sıkı bir Filistin savunucusuydu. Filistin davasına güçlü siyasi ve mali destek sağlamıştı. Onun ölümünden sonra yerine gelen liderler bu tutumu daha pragmatik ve esnek bir çizgiye çekti. Bu da önemli bir körfez ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistin yanlısı duruşunun belirgin şekilde zayıflamasına yol açtı. 2010'lara gelindiğinde ise Arap Baharı, İsrail'le bazı Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerini daha da yakınlaştırdı. Müslüman kardeşlerin bölgede yükselişi hem İsrail'i hem Körfez ülkelerini tedirgin etti. Aynı dönemde İran'ın Suriye, Bahreyn ve Lübnan gibi ülkelerde etkisini artırması bölgedeki güvenlik kaygılarını derinleştirdi. Amerika'nın MENA bölgesindeki etkisinin azalması Türkiye gibi aktörlere alan açtı. Türkiye'nin Arap Baharı sürecinde Müslüman kardeşler yanlısı tutumu özellikle Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tehdit olarak görüldü. Bu nedenle bazı Körfez ülkeleri Türkiye karşıtı tutumları nedeniyle İsrail'le örtük işbirliklerine yöneldi. Körfez ülkeleriyle İsrail'in ortak buluştuğu bir diğer alanda Mısır oldu. Mısır'da 2013 yılında yapılan darbe İsrail ve Körfez ülkeleri tarafından ortak şekilde desteklendi. Darbeye destek vermeyen tek Körfez ülkesi Katar'dı. Neticede bölgede yaşanan krizler ve İran'ın bu krizleri kendi lehine kullanma kapasitesine dair korkuları artınca İsrail ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin ortak tehdit algıları onları daha sıkı ancak gizli yürütülen ilişkileri tesis etmeye teşvik etti. Tüm bu tarihsel sürecin sonrasında 2020 yılında İsrail ile Körfez ülkeleri arasında yeni bir dönüm noktası başladı. İbrahim Anlaşmaları, İngilizce adıyla Abraham Accords, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında diplomatik normalleşme sağlayan bir dizi anlaşma. İlk olarak 13 Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında bir mutabakat olarak duyuruldu. Ardından 11 Eylül 2020'de Bahreyn katıldı. Resmi imzalar 15 Eylül 2020 tarihinde Washington'da Beyaz Saray'da atıldı. Sudan ve Fas da sonrasında anlaşmaya katıldı. Ancak Sudan'ın normalleşmesi henüz tamamlanmış değil. Anlaşma ilk olarak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın huzurunda İsrail Başbakanı Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan tarafından imzalandı. Anlaşmaların ortak hedefleri ve içeriklerini birkaç başlık altında derlemek mümkün. Diplomatik normalleşme, karşılıklı tanıma, büyükelçilik açma, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi, ekonomi, teknoloji işbirliği, tarım, sağlık, enerji, turizm, ticaret gibi alanlarda ortak projeler inşa etmek, güvenlik ve askeri işbirliği, İran'a karşı ortak tehdit algısı bağlamında istihbarat paylaşımı, savunma alanında işbirliği. İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde taraf olan her devletin farklı çıkar ve beklentileri var. İsrail açısından en önemli beklenti, Arap ülkeleri tarafından diplomatik olarak tanınmak ve uzun süredir yaşadığı bölgesel yalnızlıktan çıkmak. Ayrıca İran'a karşı ortak bir güvenlik zemini oluşturmak ve teknolojiyle ekonomide yeni pazarlar açmak da İsrail'in önceliklerinden. Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmayla birlikte Amerika ile ilişkilerini güçlendirmeyi ve özellikle savunma sanayinde F-35 savaş uçakları gibi stratejik kazanımlar elde etmeyi hedefliyor. Aynı zamanda İsrail'in yüksek teknoloji sektörleriyle ekonomik işbirliği kurmak, modernleşmiş ve etkili bir bölgesel aktör olarak görünme arzusu var. Bahreyn içinse öncelik, Amerika ve İsrail ile daha güçlü ilişkiler kurarak hem diplomatik gücünü artırmak hem de İran'a karşı güvenlik garantileri sağlamak. Küçük bir ülke olan Bahreyn, büyük güçlerle yakın ilişki içinde olmayı istikrarlı bir gelecek için önemli görüyor. Sudan'ın anlaşmadan en önemli beklentisi, Amerika'nın uyguladığı yaptırımların kaldırılması ve uluslararası topluma yeniden entegre olabilmek. Ekonomik yardım ve dış yatırım çekme arzusu Sudan'ı bu normalleşme sürecine yöneltti. Fas ise anlaşmaya imza atarken Amerika'nın Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanımasını en önemli kazanım olarak gördü. Buna ek olarak İsrail'le ticari ve teknolojik işbirliklerini genişletmek ve uluslararası alanda daha güçlü bir aktör olarak görünmek istedi. Arap ülkeleri bu anlaşmalardan askeri, ekonomik ve diplomatik çıkarlar elde etmeye çalışıyor. İsrail, diplomatik tanınma ve İran'a karşı bölgesel işbirliği arayışında. Filistin meselesi ise bu anlaşmalarda çoğunlukla göz ardı edilmiş, taraflar kendi ulusal çıkarlarına odaklanmıştır. Amerika ise bölgesel dengeyi korumak, Çin ve Rusya etkisini sınırlamak amacıyla anlaşmaya aracılık yaptı. Bu anlaşmayla beraber Amerika Orta Doğu'daki etkisini pekiştirdi, Çin ve İran'a karşı stratejik bir blok oluşturdu.
İbrahim Anlaşmaları, Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük taleplerine yönelik hiçbir doğrudan taahhüt ya da bağlayıcı madde içermiyor. Anlaşmada Filistin meselesi dolaylı ifadelerle geçiştirilmiş, diplomatik kazanımlar öncelikli tutulmuş durumda. Bu da Filistin'in normalleşme süreçlerinin dışında tutarak süreci bypass etti. Bu nedenle hem Filistinli yetkililer hem de birçok bağımsız gözlemci anlaşmaları meşruiyetten yoksun ve tek taraflı buldu. 2021 yılında Brookings Enstitüsü'nde yayınlanan bir analizde İbrahim Anlaşmaları iki devletli çözümü destekleyecek herhangi bir yeni öneri içermemekte. Aksine İsrail'in statükoyu devam ettirmesine olanak tanımaktadır ifadelerine yer verildi. Aynı şekilde Financial Times'ta Orta Doğu uzmanı Trita Parsi imzasıyla yazılan bir yazıda konuya açıklık getiriyor. İbrahim Anlaşmaları, İsrail ile birkaç Arap devleti arasında ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir diplomatik kırılma noktası. Ancak bölgedeki temel çatışma olan Filistin meselesini bariz şekilde dışlamakta. Filistinlileri devre dışı bırakarak yapılan bu anlaşma, işgali ve yerleşim genişlemesini pekiştirme riski taşır. İki devletli çözüm için geçerli bir yol sunmaz. Birçok Filistinli anlaşmaları Arap hükümetlerinin ihaneti olarak görüyor. Bu durum onları diplomatik olarak daha da izole etmekte ve kendi kaderini tayin etmekte haklarını zayıflatıyor. Anlaşmalar bölgesel işbirliği ve ekonomik ilişkileri geliştirse de gerçek barış Filistin halkının temel sorunlarının ele alınmasını gerektirir. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, İbrahim Anlaşmalarına son derece sert ve olumsuz tepki verdi. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail'le yaptığı normalleşme anlaşmalarını Filistin davasına ihanet olarak değerlendirdi. Dolayısıyla Abbas, İbrahim Anlaşmalarını açık bir şekilde reddetti. Bunu Filistin halkının haklarını gasp eden bir adım olarak gördü. Ayrıca bu anlaşmaların İsrail'in işgal politikalarına karşı Arap dünyasında uzun yıllar sürdürülen ortak duruşu zayıflattığını savundu. Neticede Abbas'ın Gazze'deki savaş devam ederken böyle bir anlaşma yoluna gitmesini öngörmek pek mümkün görünmüyor. Afişte yer alan ve en çok konuşulan isimlerden biri de şüphesiz Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şara. Suriye'de yeni dönemde İsrail'le dolaylı temasların kurulduğu bir sır değil. Ancak somut atılmış bir adım yok ve bu görüşmelerin amacı temelde İsrail'in Suriye hava sahasındaki ihlalleri ve Golan Tepeleri üzerinden şekillenmişti. Şara, İsrail'le olası normalleşme sürecine ilişkin olarak şartlı bir tutum benimsiyor. Bu şartlar arasında özellikle 3 temel unsur var. İsrail'in Suriye topraklarına yönelik hava saldırılarını tamamen durdurması, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, Golan Tepeleri meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde müzakereye açılması. Bu yaklaşım hem iç politik meşruiyetini koruma hem de bölgesel dengeyi gözetme amacına yönelik. Şara yönetimi, kamuoyunun ve yasama organlarının geniş desteğini henüz sağlamadığı bir ortamda stratejik sabır gösteriyor. Bu bağlamda resmi bir normalleşme adımı atmaktan kaçınarak önceliğini iç siyasi istikrarın sağlanmasına, ekonomik toparlanmaya ve bölgesel denklemlerde diplomatik manevra alanının genişletilmesine veriyor. Bu duruş aynı zamanda İsrail'le angajmana yönelik kapıların tamamen kapatılmadığını fakat bunun şartlara bağlı, kontrollü ve kademeli bir süreç olacağını da ima ediyor. Nitekim uluslararası basında ve bölgesel analizlerde Suriye'nin İsrail'le doğrudan müzakerelere başlamaktan ziyade dolaylı ve düşük yoğunluklu diplomatik temaslar yürüttüğü yönünde güçlü göstergeler yer alıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ise daha önce verdiği demeçlerde bu normalleşmenin en önemli şartının Filistin olduğunu vurgulamıştı. Prens Selman diplomatik ilişkiler kurmaya yakın görünüyor ama sadece Filistin devleti tanınacak koşuluyla. Ancak bu koşul bugünkü İsrail hükümetiyle uyumlu görünmüyor. Üstelik Gazze Savaşı, iç siyasi dengeler, dini baskılar ve jeopolitik tercihler nedeniyle süreç oldukça yavaş ilerliyor. İtalya merkezli Uluslararası Politika Araştırmaları Enstitüsü'nde yayınlanan bir analizde Suudi Arabistan'ın İsrail'le normalleşme ihtimali şöyle ifade ediliyor. İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki yaklaşım sürünerek normalleşme. Bir ilerleme varsa bile gizli veya dolaylı düzeyde. Anketler ve bilimsel çalışmalar bu anlaşmaların Arap toplumlarında genel kabul görmediğini ve özellikle Filistin meselesinin dışlanmasına büyük tepki olduğunu ortaya koyuyor. Arap halklarının büyük çoğunluğu İbrahim Anlaşmalarını Filistin'i dışlayan ve İsrail'in işgal politikalarını meşrulaştıran bir girişim olarak görüyor. Pew Research Center tarafından 18 Arap ülkesinde yapılan çalışmaya göre İsrail'le normalleşme genel olarak olumsuz algılanıyor. Normalleşme politikalarına destek veren rejimler halkla uyumsuzluk yaşıyor.
oluşuyor. Gençler arasında ise bazı pragmatik yaklaşımlar gözlemleniyor. Ancak bu eğilim azınlıkta. Arapların %70'inden fazlası normalleşmeyi Filistin davasına ihanet olarak görüyor. Özellikle Mısır, Ürdün gibi İsrail'le zaten ilişkisi olan ülkelerde bile halk desteği sınırlı. Middle East Journal'da yayınlanan bir makalede durumu özetler nitelikte. İbrahim Anlaşmaları özellikle Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı konusunda halkın genel duygusundan kopuk. Büyük ölçüde elit çıkarları tarafından yönlendirilen siyasi bir değişimi temsil ediyor. Dini temellerle süslenen bu anlaşmalar esasen stratejik, askeri ve ekonomik unsurlara dayanıyor. Washington, Orta Doğu'daki bölgesel düzenin mimarı olarak hem diğer bölgesel güçlere örnek sunuyor hem de İran'ın yükselişine karşı blok kuruyor. Dini bağlamla sunulan barışın Filistin davasını ihmal ederek şekillenmesi tartışmalı. Anlaşmada barış, diplomasi ve refah adı altında baskın stratejik gündemler var. Suudi Arabistan ve Endonezya gibi ülkelerin katılımıyla anlaşmalar genişletilerek bölgesel güvenlik mimarisi oluşturulmak isteniyor. Ancak halk desteği olmadan hükümetler eliyle sürdürülen bu dönüşüm kırılgan. Gazze gibi krizler bu dengeleri bozabilir. Bu yüzden yeni Orta Doğu tahayyülünün kalıcı olup olmayacağı hala merak konusu.